İsrail basında İran'a saldırı çok yakın dedi. O nokta gördüğünüzde ABD üsleri. İran'ın Savunma Bakanı zaten ne dediğini ilettik yayında da. Üsleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin üslerini vurabileceğini söylemişti. Ama bu son müzakereden bir sonuç çıkmazsa kastı. Ne oldu şimdi bir anda? Niye böyle bir noktaya evrildi? Amerika Birleşik Devletleri niye Irak'taki büyükelçiliğini ve aslında beraberinde birçok noktada işte ailelerin de tahliye edilmesi gerektiğini söyledi? Neden şimdi Mete Bey? Ben onun sebebini açıklayayım. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu bugün bu saatlerde Türkiye saatiyle İran'la ilgili bir karar almak üzere toplanmıştı. Ve henüz bir karar çıkmadı. Fakat 12 saatlik bir ara verildi. Bu önümüzdeki programa, bu yayına başlamadan önce 12 saatlik bir süre geçerli. Çünkü ne zaman ara verildi Mete Bey? Saat 12 saat hesaplamak adına soruyorum. 11 sularında bir ara verildi 12 saat boyunca. Ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 12 saat sonra toplanarak İran hakkında bu nükleer enerji ya da uranyum zenginleştirme ile ilgili detaylı bir muhtemelen kınama raporu yayınlanacak, kınama çıkacak. Bu yüzden de bu Orta Doğu'da şu an gördüğümüz ABD uçaklarının, Orta Doğu'daki ikmal uçaklarının harekete geçirilmesi, elçiliklerin boşaltılması bu atom enerjisinin vereceği kınama ile beraber 12 saat sonraki muhtemelen kınama bekleniyor. Bu kınama ile beraber de muhtemelen sizin işaret ettiğiniz 15 Haziran'da Umman'da gerçekleştirilmesi planlanan ABD-İran 6. nükleer müzakerelerinin toplantısı muhtemelen olmayabilir bu 12 saat sonunda. Önemli olan Uluslararası Atom Enerjisi'nin yayınlayacağı kınama ve bu kınamadan sonra muhtemelen Trump eğer kınama çıkarsa resmi diplomatik anlamda bunu bir dayanak noktası yaparak ya İsrail'le beraber ya kendi ya da ayrı ayrı artık bilinmez. Trump'ın istediği uranyum zenginleştirmeden vazgeç. Değil mi? Tam olarak bunu istiyordu Trump. Yani burada... Pezeşkiyan'ın son açıklamasını hemen izninizle söyleyeyim. Sonra siz devam edin lütfen. Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz dedi. Nükleer araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz. Zaten baştan uzlaşmayacakları görülüyor. Öyle bir zemin var çünkü. Müzakereler de böyle laftaymış gibi sürüp gidiyor. Yani burada temel mesele, ben bu anlaşmaya aşina olan kişilere danıştığım zaman şöyle bir şey söylendi bana. Buradaki temel mesele İran'ın uranyum zenginleştirmesini durdurması ve bölgede Suudi Arabistan'ın da içinde olacağı, muhtemelen Rusya'nın da içinde olacağı bir uluslararası konsorsiyumun kurulması ve burada denetim altında nükleer faaliyette bulunacak ülkelere bu konsorsiyumdan bir dağıtım yapılması. İran'ın da buradan kendine düşen payı alması meselesi. Fakat burada İran açısından da baktığımız zaman İran herhangi bir yabancı ülkeden teknoloji vesaire almış değil. Kendi öz birikimi nükleer faaliyetleri. Evet. Ben bir kez daha hatırlatmak isterim. İran'da akademik anlamda üniversitelerde en çok önem verilen bölümlerden bir tanesi nükleer fiziktir. Bu bölümler çok kıymetlidir ve bu bilgi birikimini, 30-40 yıllık bilgi birikimini İran ABD istedi diye anahtarı kapatıp ya da ABD'nin tam istediği şekilde santrifüjleri işte bazılarını imha edip yok edip ya da bazı nükleer tesisleri burada nasıl diyelim sökmesi atması mümkün değil. Bir Libya örneği var masada görüşülen. Evet. Tamamen bombalanarak nükleer faaliyetlerinin İran'ın yok edilmesi. Ama İran zaten Libya örneğine hiçbir zaman sıcak bakmadığını söylemişti. Savaş sebebi sayıyor. Evet. Bir de Arap Emirlikleri örneği var. Arap Emirlikleri'nin nükleer bir faaliyet olduğunu ama sivil amaçlarla kullanıldığını, yani daha ABD güdümünde ve ABD denetiminde ve özellikle İsrail'e tehdit olmayacak şekilde burada belirleyici olan İsrail, çünkü İsrail'in güvenliği ABD açısından. Bu yüzden sizin söylediğiniz AB ile Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere devam edecek. Şu an telefon trafiği muhtemelen devam ediyordur. Yüksek perdeden açıklamalara biz baksak da... Şimdi siz açıklamaları okuyacaksınız galiba Mete Yok, Bey. Var mı burada biz hep bu haritaları görüyoruz ama pek anlatan olmadı bunu. Burada Arak'ta su meselesi var. Ağır su olarak tabir edilen ağır su tesisi var Arak'ta. Burada Kerej'de araştırma birimi var. İsfahan'da burada gördüğünüz uranyum
çevrilmesi ya da işlenmesi tesisi var. İsfahan'da bakın dağıtılmış durumda. Evet. Natanz'da burada uranyum zenginleştirme faaliyeti yapıyor. Kaşan'da sentrifüjler var bu bölgede ve Fordo'da da bu gördüğünüz bölgede de uranyum zenginleştirme yapıyor İran. Burada dediğim gibi biz sadece İran'ın meselesini konuşuyoruz ama ben tabii özellikle izleyicilerimiz için bugüne kadar pek değinilmeyen bir kısa izninizle şu meseleyi gündeme getirmek Nedir? isterim. Buyurun. Şimdi vakti zamanında çok eskiden bu Orta Doğu'yu takip edenler bilir. 1986'da bir tane nükleer casus vardı. Mordechai Vanunu. Bu İsrail'in Dimona başta olmak üzere nükleer faaliyetlerini İngiliz The Sunday Times gazetesine para karşılığı sattı. 60 kadar fotoğraf ancak yayınlanabilir bulunmuştu. Ve muhtemelen verdiği bilgi belgelerle beraber bunların yayınlanması izin vermişti. Fakat bu dokümanların bir kısmı açıklanmasa da özellikle benim takip ettiğim Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü yani kısa adı SIPRI olan enstitüde İsrail'in 90 ila 300 arasında nükleer silah sahibi olduğu tahmininde bulunuyor. Yani İran'a burada nükleer üretiyor diye herkes tabii İran üzerinden konuşuyor ama bir de İsrail'in bir çamaşırlarını bir açalım. Buyurun. 2020'den beri ticari uydu görüntülerine engel koyuyor İsrail. Dimona yakınlarındaki Negev Nükleer Araştırma Merkezi'nde inşaat çalışmaları yapıldığı biliyor. En azından uydudan bazı zamanlar görebiliyoruz bunu. Dediğim gibi bu Mordechai Vanunu 1986'da İngiliz basınına bunu sızdırmıştı. 2015'te 2008'de de gene gündeme gelmişti. Şimdi buradaki detaylar şu. İsrail'in nükleer cephaneliği için hava, kara ve deniz tabanlı teslimat sistemlerine sahip olduğunu gösteriyor. Yani atış sistemlerine sahip olduğunu gösteriyor. Gene bu rapora göre bombalar F-16 ve F-15 uçaklarından atılabilir durumda. Ve muhtemelen İsrail'in merkezindeki Tel Nof hava üssü veya Negev çölündeki Hatserim hava üssü gibi hava kuvvetleri üslerinin yakınında depolandığı düşünülüyor. Bu özellikle size Hatserim hava üssü İsrail'in güney bölgesinde Amerikan kuvvetlerinin hava gücünün Gazze işgali başladıktan sonra sadece aslında bir destek amacıyla bulundukları, eğitim amacıyla bulundukları iddia ettikleri ama aslında bir hava üssü İsrail'de kurdukları Amerikan hava üssü Hatserim hava üssü. Burada da bir depolanma var. Nükleer silahların depolanması var. Şimdi İsrail 2019'da Tel Nof'tan İngiltere'ye bir tatbikat için 6 F-16 gönderdiğinde o zamanın bir Amerikan yetkilisi zevzeklik yaparak buna İsrail'in nükleer filosu demişti bu uçaklara. Bu parçaları da birleştirdiğimiz zaman da gene rapordan İsrail'in nükleer silahları kara tabanlı Jericho balistik füzeleriyle fırlatabildiği ve bu füzelerin yeri Kudüs'ün yaklaşık 25 kilometre batısındaki Zekeriya yakınlarındaki Silot Miça hava üssü olduğu düşünülüyor. Gene şunu da izninizle söyleyeyim. Hayfa Limanı'nda faaliyet gösteren 5 Alman yapımı Dolphin sınıfı dizel elektrikli denizaltıyı da bu kapsamda nükleer faaliyetleri içerisinde İsrail kullanmak üzere donatmış olabilir diyor SIPRI raporu. Bir kez daha yeni açanlar için söyleyeyim. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'ne göre İsrail'in elinde 90 ila 300 arasında nükleer savaş başlığı var. 90 Şimdi ila biz 300. İran tehdidini, nükleer tehdidini İsrail ya da Batı basını diye getiriliyor ama İsrail Türkiye'de dahil olmak üzere tüm bölge ülkeler için tehdit. En azından İran uluslararası atom enerjisiyle bir masaya oturup bir ara bulma ya da denetime açma ya da şeffaflık konusunda İran misafirperverlik ya da olumlu sinyal gönderirken peki bu İsrail'in ABD eliyle ya da Batı eliyle nükleer bir güç haline getirilen İsrail'e aynı Gazze'de olduğu gibi kim dur diyecek? Yani burada İran sürekli bir tehdit, İsrail sütten çıkmış ak kaşık. Bu adaletli bir mesele değil. Ama şunu da izninizle söyleyeyim, birazdan da konuşuruz, toparlamak için de söylüyorum. Burada ben İran'ın üzerinde bir baskı yaratılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Çünkü hava ikmal uçaklarının özellikle dikkat ettiğim alarma geçirilmesi, teyakkuza geçirilmesi, ABD'nin de İsrail'in hava harekatına, bombardımanına katılabilir izlenimi yaratılmak isteniyor.
Ama burada sihirli cümle şu. Nedir? Uluslararası Atom Enerjisi'nin toplantısı bu programa girmeden saat 10-11 arasında Ne zaman, yani 12 yarın saatliğine. sabah saatlerinde biz artık Türkiye saatiyle sonuç bulacağız öğleye herhalde. doğru Öyle. tekrar toplantıya girecekler ve ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama İran'la ilgili bir rapor yayınlanacak ve bu kınama şeklinde olursa yarın ABD'de öbür bunu gün, meşru bir zemine oturtacak. evet, daha Ve gergin beraberinde bir hale. İsrail tabii. Eğer Umman'daki görüşmelerde resmi olarak yapılmayacağı açıklanırsa işte o zaman gene bu sefer o geçtiğimiz günlerdeki İran ve İsrail haritalarını alıp İran bu sefer İsrail'de ya da Körfez'de nereleri vurabilir onu tartışıyor olacağız. Anladım. Peki, teşekkür ediyorum Mete Bey.